ve açık kaynaklı yazılımları sever misin? Şimdi bir dünya hayal et. En basit işlemleri bile yapmak için bir abonelik vermen gerekiyor. Para vermen gerekiyor. Veri vermen gerekiyor. Sonra aldığın hizmette bir sorun yaşadığında muhatap olacak kimse bulamıyorsun. Çünkü her şey yapay zeka. Yaptığım şey bayağı ironik bu arada, oraya değineceğim. Ve sonunda adamın birisi bundan dolayı artık çıldırıyor ve açık kaynaklı araç gereçler yapmaya başlıyor. Bunu da yaparken yapay zeka kullanıyor. İşin ironisi orada. Anlayacağınız ölü internetin ortasında distopyanın içinde yok olmayı bekliyoruz ve birkaç tane psikopat hala çırpınıyor. Niye çırpınıyorsa. Konuma geri dönüyorum. Bir tane anahtarlık yapmam gerekiyordu. Harley Davidson'ı falan filan sevmiyorum. O yüzden o yazıyı silip buraya Hayri Davutoğlu yazdım. Ama bunu renkli çıkarmak için bir tane araç lazımdı. O yüzden PNG'yi SVG'ye çeviren sitelere baktım. Böyle siteye yüklüyorum. SVG'ye çeviriyor sağ olsun. İndir tuşuna bir basıyorum. Bana para ver! Bana para ver! Diye beni kudurttular. Çalışan ve bedava programları kullandığımda da bana tek renkli bir SVG veriyor. Yazıcı programını atıyorum. Burada renk falan yok. Direkt kütük. Ve bu olaydan o kadar irite oldum ki açık kaynaklı ve özgür yazılım olan PNG'yi sürükleyip renkli baskı çıkarabileceğim bir araç yaptım. Bunun kısa videosunu yaptım, böyle 3 kişi falan izledi. Type-C daha önemli. Muhtemelen pek belli etmiyorum ama biraz irite oldum. Ama artık istediğim şeyi renkli çıkarabilecek bir yazılımım var. Bu videoda da yazılımı nasıl kullanacağına dair hızlıca bir özet geçeceğim. Hadi başlayalım. Ben bu programın adını PNG to SVG Multicolor Printing yaptım. Evet, oldukça kreatif bir isim. Gayet uzun bir isim. Bunu aradığında çıkmayacak ama bana ne? Bu programın yaptığı şey kısaca bir PNG dosyasını alıyor, sınırlarını çiziyor, renklerin sınırlarını çiziyor. Ardından her renk için ayrı bir SVG dosyası çıkarıyor. Sonra da bunları istersen STL, istersen zip, istersen 3MF formatında veriyor. Siteyi ilk açtığınızda İngilizce olacak ama şurada Goblin'in solundaki TR'ye basarsanız site Türkçe olacak. Deneme için hemen bir resim dosyası koyalım. Burada gördüğünüz dosyayı koyacağım. Hayri Davutoğlu, az önce gösterdiğim resmin aynısı. Bunu direkt vektörleştir dersem sadece SVG indiriyor. Şurada max çalışma boyutundan çözünürlüğünü arttırabiliyorsun. Ama bunu çok renkli yazıcında kullanmak istiyorsan şurada bir seçenek var. 3D baskıya uygun diye. Buna tıkladıktan sonra burada renk sayısı var. 2 renkten 8 renge kadar ayarlayabiliyorsun. 3 yapalım. Burada baskı genişliği 100 mm'lik bir model olacak bu. Katman kalınlığı 0.4 çok ince gelebilir. 2 mm anahtarlık gibi şeyler için ideal. Alfa eşiği eğer resminizde yarı sayıdan bir parça varsa onun eşiğini belirliyor. Örneğin bunu sıfıra indirirsem hiçbir şey şeffaf olmuyor. Bakın arka planda gördüğünüz gibi. Max çalışma boyutunu çok fazla yükseltirseniz oldukça yüksek çözünürlüklü bir SVG alırsınız ama bilgisayarınızı kastırabilir. O yüzden dikkatli kullanın. Bunu vektörleştirdikten sonra aşağı inmeye devam ederseniz burada her renk için ayrı bir SVG veriyor. Bunları dilerseniz teker teker SVG olarak indirip slicer'a atıp kullanabilirsiniz. STL olarak atıp kullanabilirsiniz. Ama burada zaten renkler verilmiş. Bakın hex kodları falan da verilmiş. Siz bunu 3MF olarak indirdiniz. Bu inmiş dosyayı direkt açabiliyorsunuz. Dediği her şeye tamam diyorum. Ve direkt olarak slicer'da renkli bir şekilde geliyor. Renkleri de elde edebilmesi için burada yazıcı ayarları, filament ayarları tamamen placeholder. Bunlara kendi değerlerinizi girmeniz gerekiyor. Sonra da yazıcıyı seçiyorum ve hazır. Burada gördüğünüz gibi ters. Çünkü doğru yüzü buraya bakan kısım olacak. Tabloya yakın olacak. Ayrıca buradaki manifold olmayan kenarları lütfen görmezden gelin. Çok korkunç olduğunu ben de biliyorum. Dokunmaya korkuyorum buraya. Burada eksik detaylar görmeye devam ettiğinizde de bir alternatifi var tabii ki. Hazır 3MF dosyasının başarı oranı gerçekten biraz hit or miss olduğu için alternatif olarak bütün STL'leri teker teker indirip hepsini birden sürükle bırak yaparsanız, sonra da bütün objelerin tek parça olarak yüklenmesine evet derseniz, renkleri ayrı ayrı verirseniz, bu şekilde denediğimde başarı oranı biraz daha yüksek oluyor. Gördüğünüz gibi yakaladı. Eğer 3MF olarak indirdiğinizde çalışmazsa teker teker STL olarak indirip renk verdiğinizde sorunsuz bir şekilde çalışacak. Bir de bunun baskıdan çıkmış halini göstereyim, sonra da videoyu kapatalım. Çıkmış olan parça da bu şekilde gözükecek. Gördüğünüz gibi aşırı ince detaylar olduğu zaman onları koymasında biraz zorlanıyor. Program henüz beta'da olduğu için bu tip sorunlar olacak. İleride umarım geliştirmeye devam ederim. Güzel bir tool'umuz olur. Bu kadardı. Hadi bay bay.